Merhaba hanımlar, Ebe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel, her yaş grubuna göre bir elbise modeli anlattım. Bu modeli kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bu robayı bedeninize göre ölçtükten sonra istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz hanımlar. Çok basit. Kullandığım ip Alize Cotton Gold yazlık ip. Sizin elinizde herhangi bir koton iplik olabilir. Ve tığ numaram da 2,5 milim. 4 olduğuna bakmayın. Normalde 2,5 milim yazıyor. İpimiz biraz ince. 2 milim tığ da kullanabilirsiniz. Ben de böyle kiraz süslemeleri vardı. Böyle kiraz taktım. Tabii siz istediğiniz gibi süsleme yaparak elbiseyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Tamamıyla elde diktim, elde yaptım. Makinesi olmayanlar rahatlıkla bu modeli yapabilir. Şimdi hemen başlayalım. Evet hanımlar, robamız bu şekilde olacak. Şimdi size anlatacağım nasıl yaptığımı. Toplamda 28 tane zincir çektim. Şimdi 1 yaş, 1,5-2 yaş için 28 zincir ideal. Boyu bu şekilde 12 santim. Daha küçük yaş grupları yapmak isteyen varsa 25-26 tane zincir çekebilir. Şimdi şöyle uzunluğunu da genişliğini de ölçeyim. Zaten beden genişliği bebeklerde işte önüm bakın 25, 50 yani 26, 52 santim, hani toplam çevresi bunun 52 santim. Zaten esneme payı da var. Rahatlıkla 1 yaş 2 yaş bebeklere uygun olur. Şimdi nasıl başladığımı, nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Şimdi 25 tane daha küçük yaş grupları için 25 tane çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ben 25 tane çekip geliyorum. Şimdi daha büyük yaş gruplarına diyelim 2-3 yaş yapmak isteyenler varsa 30 zincir. 4-5 için işte 32, 34 zincir çekebilirsiniz. Yani robayı istediğiniz genişlikte ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi zinciri çektim. İlk zincire sık iğne tekniği kullanıyorum. Biraz yakınlaştırma yapalım. Normal zincirleri sık iğne tekniğiyle dolduruyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde komple zinciri dolduralım. Evet, geldik son zincire. Şimdi bir zincir çektim, dönüyorum. Şimdi yalancı trabzan tekniği kullanarak bunu öreceğiz. Bakın önümdeki tepeye bir ip atıyorum, direkt çıkış yaptım. Tel alarak yalancı trabzan yapıyoruz hanımlar. Bundan sonra bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bu robayı böyle çocuklarınızın beden ölçüsünü alarak da yapabilirsiniz. İşte 1 yaş altı bebeklerde 50 santim, işte yeni doğanlar için 48 santim olana kadar örülecek. Zaten esneme oluyor. Yan yan gittiğimiz için bakın bayağı bir esneme oluyor. Hani her türlü çocuklara rahatlıkla olur. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi el tığ ip farkı olacağı için size sadece santim ölçüsü veriyorum. Yani mantıken bunu kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani bir elbise kalıbından ölçü alarak da yapabilirsiniz. Bitirirken de zaten sık iğne ile bitireceğiz. Şimdi başlangıcımız. Şimdi bakın geldik. Hayır, bu
pardon, bitirirken derken şimdi burayı sık iğne ile başladım. Şimdi burayı da sık iğne ile bitireceğim. Şimdi geldik bakın köşe kısmına. Dikkat edin, bu köşelerde sakın kaydırma, artırma yapmayın. Yoksa dümdüz bir şekilde öremezsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın geldim zincire. Yalancı trabzan örüyorum. Bu şekilde yapacağız hanımlar. Şimdi bakın geldim. Sık iğne ile bakın bitirdim. Ölçüyorum. Bakın şöyle uzun bir parça ördüm. Toplamda bu zaten 52 santim. Katladığımda 26 santim oluyor. Şimdi uzaklaştıralım. Böyle uzun, bakın dümdüz bir parça oluyor. Mutlaka çok dikkat edin bu köşelerine yaparken, hani arttırma eksiltme olmasın, dümdüz bir şekilde parça çıkartalım. Şimdi bunun bakın şurasına da sık iğne yaptım. Bakın sık iğne başladım, sık iğne ile bitirdim. Parçamız bu. Şimdi askıya geldik. Askımızda aynı tekniği kullanacağız. Bakın böyle, bakın aynı teknik ama fakat sadece bunda toplam 50 tane zincir var. Askı boyu uzun olmalı. 50 zincir var. Şimdi bir yaş grubu olduğu için ölçelim askı boyunu. Bakın 12, yani toplam 24 santim uzunluğunda. Bakın. Şöyle ölçtüğümde 24 santim. Aynı teknik yapacağız bunun gibi. Toplam işte ben burada 50 zincir çektim. Tabi siz 50 yerine daha uzun bir askı istiyorsanız 55, 60, daha küçük yaş grupları için işte 45 zincir çekebilirsiniz hanımlar. Böyle bir askı yapıyorsunuz. Bakın aynı teknik. Aynı teknik. Yalancı trabzan tekniği kullanıyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra kumaş parçasına geçelim. Şimdi kumaş parçasını makinem olmadığı için elimle, iğne ile önce burayı diktim, sonra tığ ile buraya geçtim. Şimdi bu iğne ile burayı nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bakın iç kısmına kıvırarak diktim. Ben iğne oyası falan hiç bilmediğim için hani çemberlerde önce bir kıvırma gidilir, ondan sonra işte desen gidilir. Böyle gelişi güzel yapmaya çalıştım hanımlar. Şimdi bunu göstereceğim. Önce kumaşın uzunluğunu göstermek istiyorum. Kumaşım bayağı bir uzun kestim. İki katlı hali 57 santim, yani toplamda 104 santime tekabül ediyor. Yok, 104 değil, 114 metre uzunluğunda oluyor. 114 metre uzunluğunda oluyor kumaşımız. Boyu, yani kumaşınız ne kadar artık veriyorsa, hani 1 metre de olabilir. Yani 1 metre 10 santim, 1 metre 100 santim. Hani pili sıklığınız fazla istiyorsanız bu 1,5 metrede olabilir yani. Boyu da bakın biraz kısa olsun istedim. 21 santim kumaşı kestim. Yani siz bunu 22 santim yapın çünkü kesme ve dikme payı var. Ben küçük roba çalışacağım için küçük bebeklere uygun bir elbise olacak hanımlar. Şimdi hemen bu kıvırma işlemine geçelim. Evet, bakın. Şu önce iğne ile bunu gideceğiz. Farklı bir renkten yapacağım çünkü güzel anlaşılsın diye. Şimdi hanımlar bakın. Bunu böyle katlıyoruz. Bir katladım. Sonra bir tane daha katlıyorum. Bakın temiz oluyor.
İğne ipi geçirdik tabi. Düğüm de atalım. Bakın. Düğüm atıyoruz. Şimdi bunu buradan böyle geçirdik. Şimdi daha iyi yapanlar mutlaka vardır. Çember oyası. Çember oyası yapanlar bunda zorlanmayacak. Şöyle yapıyoruz. Biraz yakınlaştırma yapalım. Bakın. Arada mesafeyi iyi ayarlayın. Hemen hemen yarım santim. Şimdi ben de bazen karıştırıyorum nasıl yapacağımı. Ay. Bak. Bu şekilde ayarlıyoruz. Tabii sizin başka bildiğiniz teknik varsa yapabilirsiniz. Bakın, iğnenin önüne alıyorsunuz. Şurayı da böyle elinize kıvırın mutlaka. Bakın, iğne arkada, ip önde. Bu ilkini hatalı yaptım. Ay, olmadı. Ay, diyorum ya, ben bunu karıştırıyorum çok. Bu şekilde. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Beraber öğreniyoruz. Bilenler lütfen yazsın gruba. Evet, şimdi oldu. İğneyi ön tarafa alacağız. Arkaya değil. Yani şimdi makinesi olmayanlar için bunu yapıyorum. Makinesi olanlar şey yapsın, direkt diksin. Bu video tamamıyla makinesi olmayan insanlar için. Bakacağım. O kadar bu iğne konusunda pek bilgim yok benim. Hanımlar, bu şimdi oldu. Sizinle birlikte öğreniyorum. Bunu bayağıdır, bunu çok önceden yapmıştım. O yüzden unuttum yapımını. Bakın şöyle. Şimdi nasıl oldu ya? Üf, karıştırdım yine. Evet, şimdi oldu. Yani bu şekilde iğne gideceksiniz, iğneyle. Eğer yapabiliyorsanız bakın, tığla ya da tığla. Onu nasıl yapacağız? Ben iğneyle yaptım ama kumaşım biraz kalın olduğu için mesela tığla şöyle delip ya da biraz daha ince tığla da yapabilirsiniz. Şimdi bir deneme yapacağım tığla da. Evet hanımlar, tığ ile de oluyor. Ben solak olduğum için iğneyi sol elimle yaptım. Ters düştü bana. Tabii siz sağ olanlar için daha kolay ve rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi tığ ile denedim. Biraz önceden çalıştım. Tığ ile de oluyor ama 2,5 milim, ay pardon 2 milim daha ince tığınız varsa, diyelim daha düşük 1,75 milim tığ da olabilir. İnce, yani tepesi ince olan tığ ile oluyor. Şimdi geldik. Bakın, ipi takalım. Yani bu çabamız makinesi olmayanlar için anlatıyorum. Makinesi olanlar düz zaten diksin gitsin. Şimdi sık iğne tekniği aldım. 1, 2, 3 yapıyorum. Burayı da böyle kırıyorum. Ayarlıyorsunuz zaten. Yarım milim. Yarım santim pardon. Böyle geçiriyorsunuz. Sık iğne yapacaktık geçirirken. Bakın. İlk de zorlandım ama 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burayı da böyle katlıyorum. Eminim iğne yapanlar çok güzel yapacak bunları. 1, 2 ve 3.
Evet, keşke ben de tığ yapsaydım. Aklıma sonradan geldi. 1, 2 ve 3. Şöyle. Yani çember oyası gider gibi hem tığdan hem iğneden bu alt kısmını kıvıracaksınız hanımlar. Bakın bu şekilde oluyor ama biraz kötü oluyor. Neyse siz iğneden yapın. Siz anladınız bu kıvırma işlemini. Ben yapamıyorum pek ama ben çok karıştırdım. Bir de sağdan video olunca yapamadım bir türlü. Velhasıl bu şekilde yapacaksınız. Kötü oldu ama idare edin. Şimdi bakın bunu böyle güzel yaptık. Kenar oyası gittik eteğin ucuna. Onu da çok basit zaten. Bakayım kaç tane yapmışım. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Şuraya 6 yapalım. 4 numara tığ ile öreceğim. Şimdi bak zaten yapamamışım. Ben bu iğne olaylarını yapamıyorum. Şimdi yelpazeyi de bu şekilde yapacaksınız. Bakın hemen yanına batıyorsunuz. Bakayım yanına mı batmışım? Hayır, bir tane atlamışım. Bakın buraya atlıyorum. Buraya geliyorum. Ay bu etek ucu olmadı ama siz işte idare edin. Ben yapamıyorum pek bu iğne işlerini. Bakın bir boşluk atladım. Bunu 6 tane trabzan yapıyorum aynı noktaya. Eminim benden daha güzel yapacaksınız bu etek ucunu. Tamamıyla hani makinem olmadığı için bu şekilde. Şimdi bir boşluk atlıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Geldim bir boşluk atlıyorum. 6 tane şimdi trabzan yapıyorum. İğne yapanlar bayağı işleri zormuş yani. Yani hiç göründüğü gibi kolay bir iş değil. İğne oyası yapanlar için şuraya da atlıyorum. Geldik. Bakın kenar oyasını zaten anladınız. Çok basit. 2, 4, 2, 4, 6 boşluk atladım. Geldim buraya da bir tane yapalım. Etek ucu oyası bu şekilde bitiriyoruz. İki, dört, altı. Geldim ve birleştirdim. İpi kesiyorum. Şimdi hanımlar bakın burayı da elimle diktim ben. Şurayı. Bakın göstereyim. Dip dibe. Güzelce ne? İğne ardı yaparak diktim. Bakın hiçbir şekilde anlaşılmıyor zaten el dikişi oldu. Bu şekilde bir parça oluyor. Bakın etek ucu da böyle oyalı. Zaten ütüsüz olduğu için biraz böyle kötü duruyor ama ütü olduktan sonra güzel olacak. Şimdi gelelim askıları dikmeye. Askıları bakın ben fazladan ip bıraktım ki dikmek için. Şimdi burası tam arka ortasına gelecek. Eşit bir şekilde ölçelim. 13 13. Burası tam ortası. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şunu kırıp şöyle tam ortasını bulalım. Şurası
buradan böyle katlayalım. En sağlıklı ölçü de budur. Şimdi bu askıları böyle arkadan önüne dikeceğiz. Diğer askıyı da aynı şekilde yapacağız. Tabi siz farklı desenli askı da yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar bakın, robamızın askılarını diktim. Burası ön kısım. Burası arka kısım. Askılarımızı bakın eşit şekilde ayarlayıp dikiyorsunuz. Şimdi etek ucu için tel alacaksınız. Bakın komple çevresine büzebilmek için tel alınacak. Şimdi bu şekilde elinizle, makinesi olan makinayla büzgü yapacak. Bizim makinamız bozuk olduğu için bu şekilde alıyorum. Zaten buraları yaptım video uzun olmasın diye. Şunları başka bir çalışma. Dağınık çok masam. Eyvah eyvah. Şimdi bunu güzelce büzeceğiz. Robaya göre ayarlayacağız. Büzeceğiz. Bakın. Şöyle elimizle gelişi güzel robaya göre dikeceğiz. Şimdi böyle tam robanın bedene göre kumaşı büzeceğiz. Sonra bunu buna dikeceğiz. Buna dikmeden önce şu arkası için zincir çekeceğim. Normal bildiğimiz zincir tekniği kullanacağım. Normal 2 kat ipi 2 kat yapıyoruz. Bu şekilde zincir çekiyoruz. Eğer kurdaleniz varsa kurdale de kullanabilirsiniz. Ben şimdi geldi aklıma kurdale. Bakın bu şekilde zincir çekip uzunca bir zincir çekelim. Zincir çekip geliyorum. Bir de kurdale alıp geliyorum. Evet, bu şekilde beyaz kurdelem var. Normalde kırmızı olsa çok da güzel olurdu. Şimdi bu tepe noktasından bakın, şöyle zaten geçer buralardan. Ama dilerseniz tam sıfır noktası değil de şu ikinci, bakın şu ilk değil de ikinci yerden girelim. Bunu da böyle. Bakın. Şimdi bunlar çapraz şekilde birbirine geçireceğiz. Dilerseniz dediğim gibi ipten 1 2 3 4 tane atlayayım. Böyle. Sonra bundan da 4 tane atlayalım. Buna da sayalım. 1 2 3 ve 4. Alttan belirlediğim yerime istediğiniz farklı bağlama stilleri kullanarak da geçirebilirsiniz. Şimdi 4 atlıyorum. 1 2 3 4.
1, 2, 3 ve 4. Ay, yanlış kurdeleyi geçirmişim, pardon. Şöyle. Hı. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde hemen yapalım. Sonra robayı kumaşa dikeceğiz. Bakın. Böyle oluyor. Ama dediğim gibi dilerseniz kurdelesi olmayanlar da zincir çekip bu şekilde bağcık yapabilir. Evet, bakın yaptım. Şimdi şuradan da kurdaleleri dışarı çıkartıyorum. Arkası bu şekilde oldu. Zaten bu kurdaleden istediğiniz gibi gevşetip, bollatıp hani bedene göre ayarlayabilirsiniz. Burası fiyonk gibi olacak. Şimdi bu robayı elbiseye kumaşa dikeceğiz. Güzelce bunu ayarlayalım. Tam dikiş ortası, bakın şuradaki dikiş ortası arkaya gelsin. Şimdi büzgüyü ayarlayın güzel. Biraz uğraştıracak, muntazam olması için uğraşacaksınız ama böyle. Şimdi bakın, kumaşla roba aynı şekilde olmak zorunda. Şimdi ben kumaşı robaya göre ayarlayıp geliyorum. Evet, büzgüyü verdikten sonra, yaptıktan sonra dikişin ipiyle dikeceğiz. Bu ipleri sonradan temizleyeceğiz. Şu iki ucu buradan birleştiriyoruz. Kurdeleyi sakın dikmeyin. Kurdeleyi, pardon. Şöyle. Bak, tam ortası dikişin. İnce ince dikeceğiz hanımlar. Büzgülerine dikkat edin. Bakın böyle ince ince. Zaten tel aldığımız yerden şöyle. Bak böyle güzelce ne? Tam ucu noktasından dikiş ipliğiyle diktiğimiz için hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Evet. Bakın hiçbir şekilde dikiş izi belli olmuyor. Şimdi komple dikelim, güzelce bitirelim. Evet, elbisemiz bu şekilde oldu.
Bakın arkadaki fiyongu da böyle bağladım. Kırmızı olsaydı daha güzel olurdu. Ama dediğim gibi kurdelesi olmayanlar için de ipten zincir çekerek de yapabilir. Zaten bunu dikmediğim için rahatlıkla gevşetilir. Bu şekilde yaptım. Bende kirazlar vardı. Böyle kirazlar diktim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.